Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir merserize ipim var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. İpimizi şöyle gösteriyorum. Evet, 75 gram 165 metre uzunluğu olan renk numarası. Evet, soranlar olduğu için bunu göstermek istedim. Modelimiz ajurlu, yazlık, mevsimlik kullanabileceğiniz harika bir model. Kullanacağımız şiş 4 numara. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model şöyle ajurlu salaş bir model olduğu için 2 şişle ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Alt kısmında çekme yapmasın. 2 şişle şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayacağız. İsterseniz lastik yapabilirsiniz altına ama ben lastiksiz başlayacağım. Şöyle kısa bir anlatım yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek daha alayım. 12 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şişimin birini çıkardım hemen. Modelimiz bir sıradan oluşmakta. Modelin tersi düzü yok. Her iki yönde de aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde harika olacak bir model. Şimdi birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi ördüm ilk sıra olduğu için. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir alarak kestim, yani ikisini bir düz ördüm, kesmiş oldum. Bir ilmek doladım. Bir modeli kurmuş olduk. Bu kadar. Bunun tekrarını yapacağız. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ördüğüm ilmeği tekrar şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber şöyle ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım ve onunla beraber arkasındaki ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir düz örerek kestim. Şimdi modele başlarken kenar ilmeğinden sonra artırma yapmamıştım burada. Şimdi onu dengelemek için sıra sonunda artırma yapıyorum. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Her iki tarafta da artırma yaparsak ilmek sayımız artar. Her iki tarafta artırma yapmazsak ilmek sayımız eksilir. Onun için başlarken artırma yapmadım. Sıranın sonunda yaptım. Buna dikkat edelim örerken. İlmek sayımız eksildi demeyin. Şimdi modelimizi ikinci kez kuracağız. Dediğim gibi model bir sıradan oluşuyor. Arka yüzü, ön yüzü ikisi de aynı model. Aynı şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bakın şu ajurlu olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime taktım. Daha sonra ikisini bir şöyle düzelteyim. Bu ilmeğimle arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm.
Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Bakın sıradaki ajurlu ilmeğim. Onu ters olarak ördüm. Ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Son kez yapıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Onunla beraber arkasındaki ilmeği de ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bakın sıra sonunda dolamayı unutmayın yani. Sıra başında yapmamıştık artırma. Sıra sonunda yine yaptım bir kez. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli iki kez tekrarlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bir kez daha yapalım. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. Şimdi üçüncü kez yapıyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, bakın şu ajurumu ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. Tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım. Arkasındaki ilmekle beraber düz örerek ikisini bir kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ters ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime taktım ve ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar sol şişime taktım ördüğüm ilmeği. İkisini bir, arkasındaki ilmekle ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime aldım. Öndeki yani ördüğüm ilmekle arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Geldim sıra sonuna. Başta artırma yapmamıştım. Sıra sonunda bir kez şöyle dolayarak bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 3 kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Model oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık, mevsimlik. Ben merserize bir ip kullandım. Koton iplerle de gayet güzel olur. Harika bir model bence. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bir de şöyle bir parça yapmıştım daha önce. Onu da size göstereyim. Bunu beraber yaptık. Şöyle bunu da daha önce yaptım. Biraz ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu da yine bakın lastiksiz yaptım. Modelde kıvrılma olmuyor. Lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin iki tarafta aynı. Şöyle tersi düzü olmayan. Kenar ilmeklerimiz de şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet, iki tarafı aynı olan tek sıradan oluşan harika bir model bence. Bakın şöyle görünüşü danteli andırıyor aynen. Evet. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.